Bu videonun sponsoru Çin'in en büyük PCP üreticisi olan GLC PCP. PCP'ler yüksek teknoloji cihazlarında üretim aşamalarından geçerek profesyonel olarak siparişinize özel olarak hazırlanıyor. Günde 18.000'den fazla PCP üretiliyor ve dünyada da 800.000'den fazla müşterileri mevcut. PCP ne diye merak ettiyseniz de bu konuyla ilgili bir video yapmıştım. Onu izlemek için yukarıdaki i'ye basabilir ve aşağıdaki bağlantıdan da siteyi ziyaret edebilirsiniz. Bu kısmı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, ben Enes. Bugün daha önce birinci modelini incelediğim Soundpeats markasının True Air 2 model tam kablosuz kulaklarının incelemesiyle beraberiz. Bu modeli oldukça merakla ve heyecanla bekliyordum. Hatta buradaki videoda da bu kulaklıktan bahsetmiştim. Şükür beni yanıltmadı. Bu üründe Qualcomm'un yeni nesil 3040 çipi kullanılıyor. Yine bu kulaklıkta silikonsuz olmasına rağmen bir oyun modu da var. Her iki kulaklıkta ikişer adet olmak üzere 4 adet mikrofon bulunuyor bu kulaklıkta. Yine CVC 8 olarak da gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor. Kulaklığın bize sundukları fiyatına göre düşünüldüğünde oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. Eğer kulaklık ilginizi çektiyse artılarını ve eksilerini tamamıyla dinleyebilmek için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu kulaklığı ben aşağıdaki AliExpress linkinden satın aldım. Burada gördüğünüz gibi 22 TL'lik bir vergi ödedim kulaklık için. 20 günde elime ulaştı. Kulaklığın siyah, beyaz, yeşil ve pembe olarak 4 farklı renk seçeneği de bulunuyor. Kulaklık açık tipli silikonsuz bir model olduğu için daha çok videoyu izliyorsanız, podcast dinliyorsanız, görüşme için uzun saatler boyunca kulaklık kulağınızda duracaksa veya günlük kullanım için tavsiye ederim. Silikonlu bir model almanızı tavsiye ederim. Bu videoda silikonlu ve silikonsuz kulaklıkların artılarını ve eksilerini anlattım. O videoya bakarak da hangi modelin sizin için daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz. Son olarak video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kulaklığın kutu içerisinden Type-C şeklinde bir şarj kablosu geliyor. Kulaklık kutu büyüklüğü olarak gördüğünüz gibi biraz büyük gibi dursa da dışarıdan Apple'ın AirPods modeliyle neredeyse aynı ve oldukça şirin bir kutusu var. Bu Xiaomi'nin Air SE2 modeli de bu şekildeydi ancak bundan çok daha büyüktü. Bu kulaklık oldukça kibar. Kulaklıkları bu şekilde içerisine yatırarak konumlandırıyoruz. Mıknatısları çok kuvvetli kulaklığın, yani hiçbir oynama ve düşme söz konusu değil. Hatta gerinden fazla bile kuvvetli diyebilirim. Kutunun şöyle bu yanında Type-C şeklinde bir şarj girişini görüyorsunuz. Burada da kutu şarj olurken yanan bir led bir lamba bulunuyor. Bu tarz şarj girişleri genelde bu kapak kısmının tam arkasında konumlandırılır. Bunda bir yanında olduğu için alışmam biraz zaman aldı. Burada bu şekilde açma yerinde belirtmişler. Bu şekilde kapağı kaldırdığımız zaman bu bölümde bir ışık görüyorsunuz. Tek bir led bulunuyor. Buradaki değerlere göre kutunun ne kadar şarjının kaldığını buradan takip edebiliyoruz. Kapağı bu şekilde indirdiğimiz zaman da kapak kendi kendine kapanmıyor. Kapağın bu şekilde bir sertlik ayarı da bulunuyor. Bu güzel olmuş. Kapakta bir sensör bulunmuyor. Kapağı kaldırdığımız zaman buradaki gösterge çalışıyor ancak kulaklıkların çalışabilmesi için yerinden kaldırmamız gerekiyor. Yine kulaklıklarda şarj olurken bu şekilde kırmızı ışıkları yanıyor. Söndüğü zaman dolduğu anlamına geliyor. Şöyle kulaklıkların kendilerine yakından baktığımız zaman Apple'ın AirPods modeliyle kulağa giren kısımların birebir aynı olduğunu görüyorsunuz. Birinci modeline göre daha güzel olmuş açıkçası. Ben bu tasarımı daha çok beğendim. Birinci model biraz daha uzundu ve bu kısımda biraz daha çıkıntı vardı. Şöyle gördüğünüz gibi Superman gibi bir logoları bulunuyor. Logoların içlerinde dokunmatik alanlar var. Bu kulaklıkta her ikisinde ikişer tane olmak üzere 4 adet mikrofon bulunuyor. Şu kısımda ve tam olarak şu bölümde. Bu kulaklıkta bir negatif özellik olarak söyleyebileceğim kızılötesi algılayıcı bulunmuyor. Yani kulaklığı kulağımızdan çıkardığımız zaman parçanın durması ve başlaması özelliği yok. Bu şekilde AirPods modeliyle birebir kıyasladığım zaman boyunun biraz daha kısa olduğunu görebiliyorsunuz. Kulaklıkta Bluetooth 5.2 kullanılıyor. Ses kodek desteği olarak aptX mevcut. Kulaklıkları 3040 çipinin de verdiği güç verimliliği sayesinde son ses seviyesini alarak yaptığım testte 5 saat 15 dakika boyunca son sesle müzik çalabildiler. Yine kutuyla beraber de 25 saat boyunca kulaklığı kullanabiliyoruz. Kutusunun da oldukça küçük olduğu düşünüldüğünde gayet güzel bir değer. Yine kulaklıklarda IPX4 sertifikası bulunuyor. Bu sayede yağmur sıçramalarına karşı ve tere karşı dayanıklı. Qualcomm'un 3020 çipini kullanan kulaklıklardan epey fazla sayıda test etmiştim. Bu kulaklıklar telefonuyla eşleşirken 2 adet gözüküyordu. R ve L olarak. İlk olarak hangini çıkartırsanız onun üzerinden haberleşiyordu. 3040 çipinde ise Qualcomm ayna teknolojisi olarak bir yeniliğe gitmiş ve kulaklığı artık çoğu modelde olduğu gibi tek olarak görüyoruz. Yani bu sayede ister sağ kulaklığı ister sol kulaklığı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Kulaklığın gördüğünüz bu ışıkları müzik çalmıyorken bu şekilde sabit bir şekilde yanıyorlar. Müzik çalmaya başladığında gördüğünüz gibi sönüyorlar. Bu ışıklar kapanmıyor maalesef. Bu marka bu kulaklıklarında bu ışığı
sürekli olarak kullanıyor. Daha önceki incelediğim modellerinde de bu şekilde müzik çalmıyorken ışık yanıyordu. Açıkçası çok karanlıkta çok rahatsız ettiğini söyleyemem ancak bu şekilde bir detay bulunuyor. Kulaklık kulakta oldukça konforlu duruyor. Yani Apple'ın AirPods modelinden hiçbir farkı yok. Gördüğünüz gibi kulakta duran kısım olarak. Kulaklığın logosu Superman şeklinde, gördüğünüz gibi tam olarak onun üzerinde dokunmatik bir alan bulunuyor. En ufak bir dokunmanızı dahi algılıyor ve burada gördüğünüz gibi önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme, ses arttırıp azaltma, oyun modunu kapatma gibi bütün özellikler mevcut. Ben oldukça beğendim bu kulaklığı kontrol olarak. Yani çok kolay bir şekilde alışıyorsunuz. Kulaklığı özellikle iPhone'da kullanırken bazen müzik çalmıyorken 3-5 saniye bir hafif bir dip gürültüsü, yani bu tıslama sesi geliyor. Bundan sonra bu ses kesiliyor. Yani sürekli olan bir tıslama söz konusu değil. Bu şekilde çok ufak bir nokta bulunuyor. Bazı arkadaşlar bu noktaya özellikle dikkat ettiği için bunu da burada belirtmek istedim. Hani günlük kullanımda ben çok fazla rahatsız olduğumu söyleyemem bu konuda. Aynı oda içerisinde herhangi bir şekilde seste kesilme olmadı. Bir oda yana gittiğimde yine herhangi bir kesilme olmadı. İki oda yana gittiğimde kesilmeler olmaya başlamıştı. Yani aynı oda içerisinde veya yolda yürürken telefonu ön cebe, arka cebe, çantaya koyduğumda da herhangi bir seste kesilme yaşamadım bu kulaklıkta. Yalıtım olarak bu kulaklığın ucu açık. Yani Apple'ın AirPods modeli gibi silikonsuz bir model olduğu için yalıtım performansı beklemeyin açıkçası. Yani müzik dinlerken sesi dışarıya verir bu tarz kulaklıklar. Yine yolda yürürken de çevreden gelen sesleri duyarsınız. Bunun avantajı ve dezavantajları bulunuyor. Yine ekstra olarak buradaki gibi bir ürün keşfettim. Bu ürün de silikonsuz kulaklıkları silikonluya çeviriyor. Ben siparişini verdim. Geldiğinde incelemesini yapacağım. Eğer bu tarz silikonsuz bir kulaklık almayı düşünüyorsanız bazı durumlarda, yani spor salonu veya bir otobüsle seyahat ederken yanımdaki kişi rahatsız olmasın diye silikonsuz kulaklığınızı silikonluya kısa sürede çevirebilirsiniz bu aparatla. Oldukça kullanışlı duruyor. Bakalım geldiği zaman detaylı bir incelemesini çekeceğim. Yine kulaktaki sağlamlık hissiyatı olarak da Apple'ın AirPods modeliyle neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir şekilde benim kulağımdan kulaklık düşmedi. Kulakla merak edilen ses performansına geldiğimizde 14.2 mm'lik driverlar kullanılmış bu kulaklıkta. Temiz, berrak, net ve enstrümanları ayırabileceğiniz çok tatlı bir ses karakteristiği bulunuyor. Bas performansı olarak da gayet doyurucu olduğunu söyleyebilirim silikonsuz bir yapıda olmasına rağmen. Son ses seviyesi kulaklığın oldukça yüksek. Hatta iPhone'da kullanırken Apple'ın AirPods modelinden de daha yüksek çıkıyor. Android Mi 9T telefonda test ettiğimde ise ses seviyesi biraz daha azaldı kulaklığın. Ancak yine de gayet yeterli seviyede bir son ses seviyesi bulunuyor. Kulaklığın birinci modelinde Qualcomm'un 3020 çipi kullanılıyordu. Bu 3020 çipini kullanan kulaklıklar arasında da ses karakteristiği olarak silikonsuz kulaklıklar arasında en beğendiğim kulaklık buydu. Genelde bu çipi kullanan kulaklıkların ortak özelliği olarak enstrüman ayrımı ve sesteki berraklık, netlik olarak oldukça başarılılar. Ancak burada çipi özelleştirerek kulaklığın ses karakteristiğini ortaya çıkarma konusunda da markaların Ar-Ge çalışmaları sayesinde ekstra olarak ses kalitesine etkileri de olabiliyor. Burada Soundpeats markası oldukça iyi bir iş çıkarmış ve birinci neslinin üzerine katarak hem de Qualcomm'un yeni nesil bir çipini kullanarak ses kalitesi olarak kulaklığı bir adım öteye taşımış diyebilirim. Yani ses kalitesi olarak bu fiyat bandında silikonsuz kulaklıklar arasında şu an itibariyle bu kulaklığı bir numaraya koyabilirim ses kalitesi olarak. Burada eğer iPhone bir telefon kullanıyorsanız aptX desteği bulunmuyor iPhone'larda. Ancak yine de gayet iyi bir ses kalitesi elde edebiliyorsunuz. Mutlaka bir fark vardır iPhone'larda kullanırken ses kalitesi konusunda. Ancak bunu fark etmek neredeyse mümkün değil. Yani ben bu aralarındaki farkı hissedemedim açıkçası bir Mi 9T telefonunda aptX desteğiyle kulaklığı kullanırken. Çoğunlukla benim test ettiğim aptX destekli kulaklıkları eğer bu destek olmayan bir telefonda test ettiğiniz zaman da kendi potansiyellerini, yani ses kalitelerini neredeyse %90, %95 oranında yansıtabiliyorlar. Yani son kullanıcının bu farkı hissetmesi oldukça zor. Yine Xiaomi'nin silikonsuz modeller arasında en beğendiğim modellerinden olan Fi'nin CC modeliyle de bu kulaklığın ses performansını karşılaştırmam istendi. Açıkçası Fi'nin CC modeli Apple'ın AirPods modeline biraz daha yakındı. Burada aralarında bir puanlama yapmam gerekirse eğer Apple'ın AirPods modeline genel ses kalitesi olarak 10 puan veriyorsam Fi'nin CC modeline 9.5 puan, Air 2 modeline de 9 puan verebilirim. Yani ses kalitesi olarak Fi CC modeli biraz daha iyi. Ancak burada tamamıyla fiyat performansa bakıyoruz. Burada aralarında yurt dışı fiyatı olarak neredeyse 100-150 TL'lik bir fiyat farkı bulunuyor.
belki biraz daha fazla olabilir. Yani burada fiyat performans oranı yaptığımız zaman Air 2 modelinin biraz daha öne çıktığını söyleyebilirim. Tabii ki burada Apple'ın AirPods modeli fiyat performans olarak en geride kalan model. Çünkü neredeyse bu modelin 4 katı, bu modelin de 3 katı fiyatına satılıyor. Benim bu incelemeleri yapmamdaki amaç da sizin minimum bütçeyle maksimum performansı veren ürünü almanızı sağlamak. Bir beğeninizi alırım. Yeni videolarımı da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, Air SE modeli genel ses kalitesi olarak bass, tiz, mid gayet dengeli bir şekilde geliyor. Özellikle kulaklığın ses karakteristiği orta tonlarda toplanmış. Bassları ve tizleri de çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Genel ses performansı olarak bence fiyatının ötesinde bir performans sergiliyor Air 2 modeli diyebilirim. Merhabalar, şu an sesimi Soundpitch True Air 2'nin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Hafif gürültülü bir araç trafiğinin olduğu bir yol kenarında yürüyüş yaparken telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Apple'ın AirPods modelinden duyuyorsunuz. Seste bir iyileştirme oldu mu? Ne gibi farklar var? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimi Soundpitch True Air'in mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şu an sesimi AirPods modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Ve Soundpitch True Air'in mikrofonlarından duyuyorsunuz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şu an sesimi Soundpitch True Air 2'nin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odada görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şu an AirPods modeline geçtim. Ses kalitesinde bir değişiklik oldu mu? Yorumlar kısmında belirtin. Şu an sesimi Soundpitch True Air 2'nin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şu an sesimi Apple'ın AirPods modelinden duyuyorsunuz. Şu an sesimi tekrar Soundpitch True Air 2'nin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şu an burada duydunuz. Kafe gürültüsünü bu Bluetooth hoparlörden açıyorum ve gürültülü bir kafede nasıl bir mikrofon performansı sergiliyor kulaklık. Sesimi ne derece size net bir şekilde aktarabiliyor. CVC-8.0 gürültü engelleme teknolojisi. Onu test etmiş oluyoruz şu an. Gürültülü bir kafe ortamında AirPods modelinden duyuyorsunuz sesimi. Şu an sesimi True Air 2'nin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Sesimi Apple'ın AirPods modelinden duyuyorsunuz. AirPods modeline göre gürültü engelleme konusunda ne derece başarılı? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Evet, mikrofon performansını dinlediniz. 30-20 çipinde kullanılan aynı teknoloji 30-40 çipinde de kullanılıyor ve CVC-8 olarak bir gürültü engelleme özelliği mevcut. Her iki kulaklıkta çift mikrofon bulunuyor. Apple'ın AirPods modeliyle açıkçası çok fazla bir fark hissedemedim. Bazı durumlarda da daha önde olduğunu söyleyebilirim. Yani mikrofon performansı olarak bence fiyatının ötesinde bir performans sergiliyor. Özellikle gürültülü engelleme konusunda gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim bu modeli. Yani telefonla konuşurken hiçbir şekilde sesimin gelmemesi gibi bir durumla karşılaşmadım bu modelden. Özellikle mikrofon performansı iyi olan bir model bakıyorsanız ve gürültülü ortamlarda daha çok görüşme yapıyorsanız bu model tam olarak ihtiyacınıza hitap ediyor diyebilirim. Exit game mode. Game mode. Bu serinin 3. videosu. Önceki videoları izlemek için açıklamalara linkini bıraktım veya yukarıdakiye basarak izleyebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu kulaklıkta bir oyun modu da bulunduğu için minimum gecikmeyle oyunlarınızı bu kulaklık ile oynayabilirsiniz. Dudak ile görüntü arasında da herhangi bir şekilde senkron problemi yok bu kulaklıkta. Evet, fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak videoyu yayınladığım tarih itibariyle aşağıdaki satın alma linkinden kulaklığı alırsanız eğer 277 TL'ye alabiliyorsunuz. Videonun başında söylediğim gibi bana 22 TL'lik bir vergi geldi. Vergi konusu da bana en çok sorulan sorulardan birisi. Ben açıkçası satıcılara herhangi bir şekilde fiyatı uygun yazın diye belirtmiyorum. Genelde kulaklığın fiyatından bağımsız olarak da AliExpress üzerinden aldığım kulaklıklarda yani 40 TL'nin üzerinde herhangi bir vergi ödemedim. 20 TL ile 40 TL arasında değişiyor bu vergi ücreti. Normal şartlarda kulaklığın bedelinin %20'si olarak geçiyor. Ancak bu vergi işi maalesef bu Türkiye'de tamamen şans. Yani çok da fazla bakılmıyor. Epey yoğun olduğu için genelde onlar da bir rakam belirlemişler, yüksek ihtimal gümrük memurları. Direkt yani kulaklık gördükleri zaman bu ücreti yapıştırıyorlar kulaklığın üzerine. Özellikle günlük kullanım için ve telefonla görüşmesi yapmak amacıyla arada da müzik dinlerim diyorsanız Air 2 modeli
sizin için oldukça uygun bir kulaklık olabilir. Kulaklığın eksisi olarak söyleyebileceğim kızılötesi bir algılayıcı bulunmuyor. Yani kulaklığı kulağımızdan çıkardığımız zaman parçanın durması ve başlaması özelliği bu kulaklıkta yok. Onun haricinde fiyatına göre oldukça başarılı bir ses performansı, mikrofon performansı ve oyun moduyla öne çıkan bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim bu kulaklığın. Ayrıca yine bu markanın yine 3040 çipini kullanan, oyun modu bulunan silikonlu bir Sonic isminde bir kulaklığı da bulunuyor. O kulaklığın da siparişini verdim. Elime geçtiği zaman mutlaka o kulaklığın da incelemesini yapacağım. Bazı yorumlarda kulaklığı övdün tarzında kelimeler görüyorum. Açıkçası bu övdün kelimesine ben karşı çıkıyorum. Çünkü ben ne hissediyorsam onları söylüyorum. Öven kişi bir kulaklığın eksisini söylemez. Yani burada herhangi bir reklam söz konusu değil. Kulaklığı ben kendi paramla aldım ve sizin daha uygun fiyata maksimum performansı alabileceğiniz kulaklıkları sizin için test ediyorum. Yani ben de sizin tarafınızdayım. Bir kullanıcı gözüyle kulaklıkları inceliyorum. Herhangi bir şekilde üreticilerle bir bağlantım maddi olarak yok. Bu konuda da beni desteklemeniz çok önemli. Yani eğer kanalıma abone olup ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Yani benim de para kazanmam gerekiyor. Ancak bir üründe olmayan bir özelliği varmış gibi veya olan bir özelliği de abartarak söylemek bana yakışmaz. Ben de evime ekmek götürüyorum bu işten ve seçtiğim kelimeleri de özenle seçiyorum. Bu konuda emin olabilirsiniz. Neyse, lafı fazla uzattım. Kulaklığın satın alma linki açıklama kısmında mevcut. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Efsane geliyor.